Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu bir adaptör tamir videosu arkadaşlar. Şöyle bir adaptörümüz var. 12 volt 2 amper bir adaptör. Bu adaptörümüzü önceleri bir kamera kayıt cihazında kullanıyorduk. Sonra kamera kayıt cihazı arızalandı. Adaptörümüz sağlamdı. Biz de modemimizde kullanmaya başladık. Bir süre sonra hem modemimiz hem adaptörümüzde, tabi bu bir süre dediğim belki bir sene 2 sene kullandık modemle. Sonrasında arızalandı arkadaşlar. Hem modem hem adaptör ikisi de arızalandı. Bu da arızalanalı birkaç ay olmuştur. Ancak bunun tamirini yapma fırsatı bulduk. Şimdi bunun arızasını beraberce araştıracağız arkadaşlar. Şu anda adaptörümüzü fişe taktım. Ölçü aletimizi voltaj, DC voltaj kademesine ayarladım. Ölçü aletimizin de bir probunun ucu çıkmış. Hemen şöyle bir voltaj ölçümü yapalım dedim ve voltaj verdi. Yoksa bu adaptörü tamir etmiş miydik? Evet arkadaşlar. Adaptörümüz voltaj verdi. Evet arkadaşlar. Adaptörümüz voltaj verdi demiştik. Ama daha önceki bizi yanıltan adaptörler videosunda da bahsettiğimiz gibi adaptörümüz aslında arızalı. Şu anda ölçü aletiyle baktığımızda bize 12 volt voltaj gösteriyor. Burada 12 volt bir şerit ledimiz var. Bu şerit ledimize adaptörün çıkışını bağladığımızda arkadaşlar adaptör çöküyor. Yani adaptörümüz arızalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeritle de bağladığımızda çıkışı çöküyor. Ledimiz şu anda yanıyor. Şöyle görünür, anlaşılır şekilde görünüyor mu? Evet, adaptörün ledi yanıyor. Fakat şerit ledin uçlarının bağlı olduğu probu bağladığımızda adaptörümüz çıkışı vermiyor arkadaşlar. Bu da adaptörümüzün arızalandığını bize gösteriyor. Bu şekil adaptör arızaları genellikle çıkış kondansatörlerinin arızalanmasından oluyor arkadaşlar. Bize güç olarak çıkışına ihtiyaç duyduğumuz gücü verebilmesi için çıkış kondansatörlerine ihtiyaç oluyor adaptörlerde arkadaşlar. Burada da gördüğümüz şu çıkış kondansatörümüz çok hafif şişmiş arkadaşlar. Şöyle
Onun şişkinliğini size göstermeye çalışıyorum. Çok hafif, yani dikkatli bakılmazsa anlaşılmayacak derecede şu kondansatörde bir şişkinlik var arkadaşlar, tepesinde. Evet. O kondansatörümüzü değiştirerek bakacağız. Çıkış gücümüzü normal seviyede bize kazandırıyor mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle daha önceki videolarımızda bir kondansatörün arızalı bir kondansatörün devre üzerinde testini yapmıştık. Şu anda bu kondansatörümüzün de şişmiş durumda olmasından dolayı arızalı olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Ve bunun şu an kart üzerinde beraberce kontrolünü yapmak istiyorum. Hemen şöyle ayaklarının yerini tespit etmeye çalışıyorum. Evet, şurası artı, şurası eksi. Evet arkadaşlar. Böylece aynı videoda iki işlemi de beraberce yapmış olacağız. Şimdi bu arıza kontrol işlemini yaparken kondansatörün devre üzerinde önce ayaklarına gelen voltajı ölçüyoruz arkadaşlar. Burası artı, burası eksi. Evet. 12 volt, 12.40 volt. Şu an şu tepesi hafif şişmiş kondansatörümüzün ayağına 12.40 volt bir voltaj geliyor arkadaşlar. Şimdi bunun artı kısmına tekrardan kart üzerinden, eksi kısmına ise kondansatörün tepesinden dokundurma yaparak bir ölçüm yapacağız arkadaşlar ve ölçü aletinin ölçtüğü voltajı göreceğiz. Evet. Şöyle artıya değdirdim. Buradan da eksiye değdiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0.05 volt. Yani kondansatörümüz tamamen gitmiş durumda. Buradan bunu anlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ölçüm yerlerini tekrar kontrol ediyorum. Yanlış bir yere dokundurmuş olabilir miyim diye. Evet, burası artı. Tekrar bakıyorum. Evet, 0.06 volt. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda güzel bir arızalı kondansatörün kart üzerinde kontrol işlemini de yapmış olduk arkadaşlar. Yani kondansatörümüzün tepesinin şişikliği bize zaten o ipucunu veriyor. Bu kondansatör arızalı, değiştir diyor. Ama diyelim ki bir devre üzerinde çeşitli kontroller yaptık. Arıza çıkmıyor malzemeler üzerinde ama kondansatörde de bir şişiklik görünmüyor. Bu da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kondansatör şişmediği halde arızalanabiliyor ve bu ölçümle aynı şekilde şişmeyen kondansatöre de ayaklarına gelen voltaj ve ölçüyoruz. Bunda 12 volt. Sonra artı ucu
yine ayağına gelen voltaj yerinde bırakıp eksi ucu da kondansatörün tepesine değdirdiğimizde yani 1 volt 1,5 volt eksiğini alabilmemiz lazım. Yani 12 volt ayağına geliyorsa 11 volt veya 10,5 volt bize vermesi lazım sağlam bir kondansatörün. Eğer bu değerleri vermiyorsa daha düşük işte 8 volt veriyorsa veya burada olduğu gibi 0,05 volt verdi. Bu tamamen gittiğini gösteriyor ama 8 volt veren kapasitesi düşmüş demek oluyor arkadaşlar. Yani tamamen işi bitmemiş ama bulunduğu yerde de görevini tam olarak yapamayacak. O yüzden onun da değişmesi gerekir. Buradan onun da arızalı olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle arızalı, tepesi çok hafif şişmiş kondansatörümüzü söktük. Değeri de 1000 mikrofarad 16 volt arkadaşlar. Şöyle bunun yerine yine 1000 mikrofarad şöyle 25 voltluk bir kondansatör takacağız. Böylece voltaj değeri 16 volttan 25 volta çıktığı için daha dayanıklı olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bunun da montajını yapıp sizinle paylaşıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Kondansatörümüzü değiştik. Fakat istediğimiz güç artışını yine de sağlayamadık arkadaşlar. Sanırım şu kartın arkasında gördüğümüz mikro dirençlerde, malzemelerde de bir deformasyon var. Şu anda büyütecim yanımda olmadığı için o dirençlerin üstündeki değerleri göremiyorum arkadaşlar. O yüzden yaptığım ölçümle de doğru bir değer veriyor mu, vermiyor mu bunu söyleyemeyeceğim, tespit edemeyeceğim. Ama burada gördüğümüz kadarıyla sadece kondansatör kaynaklı olmuyor bu arıza. Kondansatöre bu şekilde bir 12 volt çıkışı olan bir adaptör 16 voltluk kondansatörü bozabiliyorsa demek ki 16 voltun üzerinde bir voltaj oraya uygulanmış ve o şekilde de buradaki 12 volt çıkışa göre ayarlanmış malzemelerden bozulanlar var anlamına geliyor. Kondansatörü değiştiğimiz halde çalışmayıp yine yetersiz güç çıkışa vermesinden böyle bir sonuç çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar. Büyütecimizle bu mikro malzemeleri okuyabilip onların da değerlerinde bir bozulma var mı onu tespit ederek tamirata öyle devam edebileceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.